Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideler çiçeklerini döktükten hemen sonra yapmamız gereken ilk işlemden ve orkideleri bu işlemi yaparken hangi püf noktalara dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Sizler de bu şekilde orkidelerinizin bol çiçekli olmasını istiyorsanız ilk yapmanız gereken orkidelerinizde budama işlemi. Orkidelerde budama çok önemli. Orkideler hem yeni çiçek dalı çıkarırlar ve aynı zamanda eğer budama yaptığınız zaman budanan daldan da yeniden yan dal verebilirler. Bunun için orkideniz sağlıklıysa, yeni kökler çıkarıyorsa ve aynı zamanda yaprak da çıkarıyorsa bu budama sonucunda orkideleriniz kısa sürede çiçek dalı çıkaracaktır. Bu orkidem çiçeklerini döktü. Bakın son 3 tane çiçeği kaldı ve çiçeklerinde hafif bir sararma var. Bu da daha önce budamış olduğum dalı ve ucunda hafif bir kabarma var. Muhtemelen yeni bir dal çıkaracak. Orkidelerinizi ne zaman budamanız gerekiyor? Orkideleriniz çiçeklerini döktükten hemen sonra budama yapmanız gerekiyor. Eğer çiçek dalını budamazsanız çok beklerse zamanla dal sararıp maalesef ölebilir. Bu yüzden mutlaka dalı budayın. Peki orkidelerinizde bu şekilde eğer çiçekler kaldıysa bunun için beklemek mi gerekiyor? Ya da ucunda bu şekilde tomurcuk varsa bu da yine çok sorulan sorulardan bir tanesi. Orkidelerinizde bu şekilde eğer son birkaç çiçeği kaldıysa ve bu çiçekler de sararmaya başladıysa hiç bekletmeden kesmenizi tavsiye ederim. Çünkü bekletirseniz yeni çiçek dalı çıkarma süresini daha da uzatmış oluruz. Ne kadar çabuk budama yaparsanız o kadar çabuk orkidelerin boğum yerlerinden yeni çiçek dalı çıkar. Budama yaparken dikkat etmeniz gereken önemli püf nokta yeşil boğumlara kesinlikle kesmiyoruz. İlk çiçeğin döküldüğü boğum yeri burası ve boş. Görüyorsunuz hemen altında yeşil bir boğum var ve oradan da bir yan dal var. Budama yaparken hemen ilk çiçeğin döküldüğü boğumun altından ve yeşil boğumun üzerinden yani yeşil boğumun üzerinden 2-3 santim yükseklikte kesebilirsiniz. Tam bu nokta. Bakın özellikle bu noktadan kesiyorum. Çünkü yeşil boğumdan tekrardan yeni bir çiçek dalı çıkabilir. Ve yan daldan da tekrar çıkabilir. Bakın görüyorsunuz şu anda çiçek dalımız zaten hiç üzerinde bir yeşil boğum yok. Hepsinin çiçekleri dökülmüştü. Budama yaparken tek hamlede kesmeniz de önemli. Bakın görüyorsunuz yeşil boğumlar duruyor. Her bir boğumdan yeni bir çiçek dalı çıkma ihtimali var. Eğer daha aşağıdan yeşil boğumlardan kesmiş olsaydık çiçek çıkarma ihtimalini de yok etmiş olurduk. Bakın görüyorsunuz yeni yaprak da çıkarmıştı zaten. Ve saksıda çürümeler olmasına rağmen yeni kökler de çıkarıyor. Bu orkidemizin gelişim içerisinde olduğunu gösteriyor. Budamadan kısa süre sonra orkidelerinizi bol gün ışığı alan bir yere koyarsanız ve belirli aralıklarla gübre verirseniz orkideniz kısa sürede yeni çiçek dalı mutlaka çıkarır. Şu gördüğünüz çiçek dalının ucundaki bakın bu dökülen çiçeklerin yerleri ve ilk çiçeğin döküldüğü yer burası. Hemen altında yeşil bir boğum var görüyorsunuz. Bu yeşil boğumdan yeniden yeni bir yan dal çıkma ihtimali yüksek ve altındaki boğumlardan da. O yüzden ilk çiçeğin döküldüğü yerin hemen altından ve yeşil boğumun üzerinden bakın kestim. Bu şekilde yeşil boğuma bir zarar vermemiş olduk ve yeniden yeni bir yan dal çıkacaktır. Üzerine toz tarçın dökebilirsiniz ya da hiçbir şey dökmeseniz de olur. Ben tedbir amaçlı toz tarçın döktüm ve budama yaparken mutlaka keskin bir makas kullanın ya da bir bıçak da kullanabilirsiniz. Eğer budama yaparken dalı zedelerseniz dal da kolayca kuruyup hemen sararacaktır. O yüzden kesme de önemli. Bakın görüyorsunuz bu şekilde hemen bir hamlede kestim. Dalın ezilmesine izin vermedim. O yüzden keskin bir makas kullanmayı unutmayın. Çünkü bazen dal budandıktan sonra sararmalar olabiliyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi de dalı keserken çok ezmekten kaynaklanıyor. Budadığım orkidelerimin aylar sonraki sonuçlarını da sizlerle paylaşacağım. Öncesinde videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Sizlere orkidelerimin son hallerini paylaşmak istiyorum. Bakın
budamış olduğum orkidelerin aylar sonraki halleri. Gördüğünüz üzere orkidem bol çiçekli ve bu tutmuş olduğum dal sonradan çıkan, yeşil boğumdan çıkan bir yan dal. Fakat gördüğünüz üzere tıpkı bir ana daldaki kadar güzel açtı ve bol çiçekli. Bakın hemen boğum yerini göstermek istiyorum. Bu boğum yerinden çıkan bir çiçek dalı. Ve ana bir çiçek dalından hiçbir farkı yok. Bakın bu da kesmiş olduğum yer ve zamanla gördüğünüz üzere bakın o kısım kurudu. Erken budama yaptığımız için dalda sararma olmadı. Ve çiçekleri de gördüğünüz üzere bol çiçekli. Hemen size diğer orkidemi de göstermek istiyorum. Bakın bu da yine budamış olduğum orkidem. Bunun da çiçeklerini görüyorsunuz, gayet güzeller, fakat beyaz orkideye göre daha az çiçeği var. Bunun nedeni ise iki orkidemin konumu farklı yerlerdeydi. Beyaz orkidem sabah güneşini alan bir pencereye bakıyordu. Bu orkidem ise kuzey tarafta, yani ikindi güneşini alan bir yerde ve bu yüzden de orkidelerin bakın çiçeklenme sayısı da değişiyor. Hemen görüyorsunuz, bakın yakından da göstereyim size şöyle. Yeşil boğumdan bu bir ana dal ve bu da kesmiş olduğumuz yer, görüyorsunuz, ve kuruma devam etmedi. Orkidemiz bu şekilde çiçeklendi. Eğer orkidelerinizin çiçek sayısı az ise bunun tek nedeni orkidenizin yeterli ışık alamayışındandır. Özellikle orkideler geçici olarak yakıcı olmayan sabah güneşini ya da ikindi güneşlerini aldıkları zaman çok daha hızlı çiçekleniyorlar ve çiçek sayıları daha bol oluyor. Fakat sadece ışık alan orkideler ise yani çiçeklenme sayıları daha az olabiliyor. Ama ışık almayan bir yere orkidelerinizi koyarsanız bu da orkidenizin çiçek dalı çıkarmasını geciktirecektir. Bu yüzden orkidelerin en temel kaynağı olan bol ışık almak. Dediğim gibi yakıcı öğlen sıcaklığına kesinlikle koymayın. Ve tabii ki sulaması da çok önemli. Kökleri beyaza dönmeden orkidelerinizi sulamayın. Ve orkidelerinize mutlaka 20 günde bir çiçek dalı çıkarabilmesi için sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Muz kabuğu suyu olabilir ya da yumurta kabuğu suyu ya da diğer hazır gübrelerden kullanabilirsiniz. Bütün bunları yaptıktan sonra orkideleriniz budama sonucunda ve özellikle şu anda ilkbahar ayı geldiği için çok hızlı çiçeklenecektir ve yeni çiçek dalları da çıkaracaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu izleyip ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorularınız varsa sorularınızı yazmayı unutmayın. Mutlaka sorularınıza geri dönmeye çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.